Bugün vampir bir çift çiziyorum. Ekranda çizimin yapılışını izlerken bir yandan da anlatacağım şeyleri dinleyebilirsiniz. Şimdi sizlere aslında bu korku temalı akımların, filmlerin, kitapların çıtısı olan tüm bu kavramları içinde barındıran bir terimden bahsetmek istiyorum. Gotik. En basit haliyle dışarıda gördüğümüz siyah giyinen, cool takılan kızları tanımlamak için kullanıyoruz bu sıfatı, değil mi? Sosyal medyada mimlerde bile geçmeye başladı. Yani aslında bilinmeyen, nadir kullanılan bir kelime değil. Abiye almaya gittiniz diyelim ve siyah dantel işlemeleri olan bir abiye seçtiniz. Bu da çok fazla gotik oldu sanki. Yorumunu kolayca duyabilirsiniz yani. Ama tabii ki de bu kelime sadece siyahlar içinde olmak tanımını karşılamak için yaratılmadı. En bilineni gotik mimari mesela. Peki bu karanlık ve depresif olma hali, siyah giymek ve gotik mimarinin nasıl bir bağlantısı var? Ben bunu bu konuları araştırmadan önce çok düşünmüştüm. Çünkü dışarıdan baktığımda gotik makyajlar, kıyafetler, yaşam tarzı ve gotik mimari doğrudan bağlantılı görünmüyor. Mutlaka bir olaylar zinciri, tarihsel süreç içerisinde neden sonuç ilişkisi olması gerekiyor diye düşünmüştüm. Hiçbir şey araştırmadan sadece kafamın içinde tahmin yürüttüğüm zaman gotik kiliseler, din, Hristiyanlık, bunun siyah deri kıyafetlerle ne ilgisi var? Bunun şu karakterlerin tarzıyla ne ilgisi var? 12. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan gotik üslup aslında çok sonradan bu şekilde isimlendirildi. O zamanlarda bu yapılara Fransız işi anlamına gelen opus Francigenum deniyordu. 1144'te Paris'te inşa edilen Saint Denis Bazilikası ile başlayan üslup daha sonrasında Almanya'ya yayıldı. Yani Fransa ve Almanya bu üslubun beşiği diyebiliriz özetle. Gotik mimariden önce yapılar yataylamasına genişleyen Roma üslubu ile inşa ediliyordu. Gotik üslupta ise dikey olarak uzama hali var. Gökyüzüne doğru yükseliliyor yani bu yapılar. Aklınızı Avrupa'daki kiliselere getirin. Devasa boyutta pencereler, birbirleriyle kesişen kemerler. Bu yapıları gören kişiye vermek istenilen hissiyat tanrısallık. Yani dini bir sanat anlayışı benimseniyor. Gökyüzüne doğru sivriliyor ya yapılar. Sanki cennete açılan kapı gibi bir izlenim veriyor. Hogwarts binası da mesela tam bir gotik mimariye örnek. Gotik mimari Orta Çağ'dan Rönesans'a kadar yani 16. yüzyıla kadar hakim bir mimari anlayışı oluyor. Geleneksel kilise mimarisi değişiyor. Artık kilise mimarisi dediğimiz şey gotik katedraller yapmak haline geliyor. Zamanla da soylu aileler şatolarını bu üslupta inşa ettiriyor. Bunun yapılma amacı da tamamen yoksul alt sınıfları korkutmak, onlara gözdağı vermek. Yani gotik mimari dediğimizde ait olduğu yer Orta Çağ derebeylik dönemleri. Aydınlanma öncesine ait bir tarz yani. Bunu da aslında ben demiyorum, Rönesans diyor. Çünkü aydınlanma dönemiyle beraber bu yapılar korkunç bulunmaya başlanıyor. Rönesans antik Yunan ve klasizmi benimsediği için bu yapılar dönem insanının estetik anlayışına son derece ters düşüyor. Bu yüzden zaten bu yapıları Gotlardan gelme demek olan gotik diye adlandırıyorlar. Bu terimi ilk kullanan kişi de İtalyan ressam, mimar ve sanat eleştirmeni olan Giorgio Vasari. Yani aslında bu yapıları aşağılamak için bu kelimeyi uygun görüyor. Çünkü kelimenin kendisi barbar, Kuzeyli Germen kabileleri işaret ediliyor. Bu kabileler de 400'lü 500'lü yıllarda Roma'yı yağmalıyordu. Gotlar Romalı olmadıkları ve Hristiyan da olmadıkları için Romalıların gözünde barbardı. Sanatları da kendileri gibi çirkindi. Yani Giorgio Vasari gotik derken tamamen bu nedenselliği göz önünde bulundurarak bu terimi ortaya atmıştı. Bu katedrallerde görünüşleriyle Gotların grotesk yapılarının ruhunu taşıyordu. Mimari olarak hikayesi böyle gotiğin. Zaten Rönesans'la birlikte başka mimari akımlar doğuyor. Gotik mimari geçmişte kalıyor. Ta ki 1700'lü yıllarda Gotik Revival dediğimiz gotik canlanış meydana gelene kadar ve gotik yeniden yükselişe geçiyor. Bu sefer de mimaride değil, edebiyatta oluyor bu. Sanayi devriminin ekonomik ve toplumsal yaşantıyı, toplum ve birey ilişkisini kökten değiştirdiği için oluşuyor bu canlanma. Tek düzeleşen insan ve aklın egemenliğinin eleştirilmesi İngiltere'de romantik akımı tetikliyor. Aslında gotik canlanmanın tetikleyicisi romantik dönem olmuş oluyor. Şimdi öncelikle bu romantik dönemi anlamamız gerekiyor. Tarihsel sıraya da uygun gitmiş oluruz hem. 18. yüzyılda baş döndürücü değişimlerin gerçekleştiği bu dönemde insanlar tabii ki de ayak uydurmakta zorlanıyorlar. Rönesans ve hümanizm erelerinin atlatıldığı ve Fransız ihtilalinin olduğu bir dönem ki bu ihtilal romantizmin ruhunu almasına sebep olan kilit olaylardan bir tanesi. Gerçekleşen bu devre mutlak monarşinin yıkımı
mevcut sosyal yapının da yıkımı demek. Ayrıca milliyetçilik duygularının sorgulanmasına da sebebiyet veren bir hadise. Her topluluğun kendi milletine sahip çıkmaya ve kendi benliklerine dönmeye başladıkları bir dönem. Hürriyet fikriyle beraber bireycilik düşüncesi de önem kazanıyor. Her insan bireydir anlayışı ortaya çıkıyor. Tabii ki Fransız ihtilali dediğimiz şey oldu bitti. Hemen ardından süper bir Fransa devleti kurulu şeklinde bir aks seyretmiyor. Devrim sonrası da terör dönemi oluyor ve iktidarı ele geçiren devrimcilerin kendi içlerinde kendilerine karşı çıkan kişileri bile idam ettiği bir dönem yaşanıyor. Halkta da inanılmaz bir paranoya dalgası yaşanıyor. Çok karışık bir dönem ama özetle 1789 ve 1815 arasında 5 farklı dönem yaşanıyor. Siyasi anlamda dengesizlikler var. Yani devrim oldu da halk beklentisini karşılayacak sonuçlar vermedi. Eskiye de dönemeyiz. Geleceğe de bu karışıklık varken nasıl umutlu bakacağız? Böyle bir hava var insanlarda. Haliyle bu atmosfer şairlerin, yazarların, ressamların duygularını etkiliyor. Dönemin ruhunu şekillendiriyor. Kötümserlik, hüzün, melankoli hakim oluyor eserlerde. Şimdi eserlere hakim olan bu hüzüne ise asrın hastalığı deniliyor. Hani günümüzde çağımızın hastalığı yalnızlık gibi söylemler var ya, onun gibi. O dönemde de insanların melankolik hüzünlü olması bu şekilde söylemlere konu olmuş. Bir de kaçış teması var arkadaşlar. Yazarlar sık sık işliyor bu temayı. Terk etmek istiyor çünkü o yere. Orada olmak istemiyor. Başka diyarlara gitmek istiyor. O kadar çaresiz, umutsuz hissetmiş ki. Bu dönemin ruhunu daha iyi anlamak için Goethe, Victor Hugo, Alexander Dumas gibi sanatçıların romanlarını okuyabilirsiniz en basitinden. Mesela daha ilkokuldayken bize Sefilleri okutmuşlardı ya. Aslında o kitap Fransız ihtilalini konu alan bir eser. Fransız edebiyatının en önemli romanlarından biri bu kitap. Romantik akımı anlayabileceğiniz baş eser gibi bir şey hatta. Hani ekmek çaldığı için hapse giren adam var ya, o eser işte. Hani şey diyorlar ya, Victor Hugo benim hayatımı görse Sefilleri tekrar yazar deniliyor ya, o kitap işte. Ya Victor Hugo Sefilleri de bilmeyen mi var sanki, ama hangimiz cilt cilt olan versiyonunu okudu? Ya ben okumadım mesela. Ben sanıyorum ki sadece bir tane versiyon var. O da bitti işte. Çocukken okudum ki. Hani öyle sanıyorum ama halbuki bir Google'a yazarsanız kocaman cildi var. Çok büyük bir kitap o. Neyse. Çocukken okuduğumuzu çocuklar için revize edilmiş kısa versiyonu kısaca. Bence büyük bir keyiftir bu arada o versiyonunu okumak. Özellikle edebiyattan hoşlanıyorsunuz. Ama bence çok hoş bir şey. Yani sanatçıların böyle duyarlı olması. Yani yaşadığı toplumun çarpıklığını bu şekilde tüm dünyayı duyurması ve üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen okutulması bence çok güzel bir şey. Tabii romantizm yalnızca Fransız ihtilaliyle oluşan, yalnızca bundan ibaret bir akım değil. Mesela Goethe de romantizm akımına dahil ediliyor ama kendisi Fransız ihtilali olmadan çok daha önce eser vermeye başlamış birisi. Aslında Alman coşumculuk akımına dahil ediliyor. Deha çağı veya deha dönemi olarak bilinen fırtına ve coşku yaklaşık 1767 yılından 1785'e kadar özellikle 20 ila 30 yaşlarındaki genç yazarlardan oluşan aydınlanma çağının edebiyat akımı anlamına geliyor. Fransız genç yazarların aristokratik saray kültürüne karşı mücadelesi, bununla birlikte doğa, kalp ve halk gibi soyut kavramları duymuş oldukları sempati Alman çağdaşlarının dikkatini çekiyor. Tam şimdi bu noktada klasizmden bahsetsem süper olur. Çünkü romantizm aslında klasisizmin katı kurallarını yıkma, ona karşı çıkma isteğinden doğan bir akım. Klasisizm yüksek zümreye ait ve dili de olabildiğince suni. Halkın okuyabileceği türden metinler içermiyor. Zaten bu metinler halka ne kadar ulaşabiliyor? Yani bir şeyler yazılıp çizildiği zaman yegane müşteri kitlesi soylular sadece. Ama matbaanın gelişimi ve baskı hızının artışı eserlerin okura daha kolay ulaşmasını sağladığı için okur kitlesi böylelikle genişliyor. Önceden yalnızca soylu, aristokrat kesim okuyabiliyorken artık halktan kimseler de okuyabiliyor. Bu ne anlama geliyor? Artık halkla muhatap alınan okuyucu bir kitle. Bu durumda onları anlatan, onlar için yazılan eserlerin gereksinimi söz konusu oluyor. Sanat halk içindir anlayışıyla bir şeyler yazılıp çiziliyor artık. Zaten romantizmin kökeni de bununla ilişkili. Romans sözcüğünden türetilmiş bir kelime ve Latince'nin bozulmuş varyantı. Halkın konuştuğu dil anlamına geliyor Roma döneminde. Sonradan da halkın ilgi duyduğu olağanüstü unsurlarla dolu şiir ve düz yazı türüne denmiş. Zamanla da romantik kelimesi eski şövalyelik romanlarına, saz şairleri çağını hatırlatan şey anlamına dönüşmüş. Romantizm buradan geliyor yani. Klasisizm mutlak monarşi döneminin sanat anlayışıyken romantizm de bunun tam zıttı.
artık eserlerin dili halkın anlayabileceği şekilde olmaya başlıyor. Ayrıca toplum ve insanı ilgilendiren her şey edebiyatı da ilgilendiriyor. Artık klasisizmin salt akıl ürünü fikirlerinin yerine sezgilerin ve duyguların ortaya konduğu kişisel düşünceler okurla buluşuyor. Romantizm akımının ortaya koyduğu bu duygulara eğilim durumu sonradan ortaya çıkacak olan gotik edebiyatında hazırlayıcısı oluyor. Tabii önce romantizmin başka diyarlarda yeşermesi gerekiyor. Nerede başlıyor bu? İngiltere'deki bir okulda. İngiltere'de romantizmin hazırlayıcısı duygu okulu. Anthony Ashley Cooper tarafından kurulan okullarda aklın tek başına iyiyi ve kötüyü ayırt etmede yeterli olmadığı, duyguların iyiyi ve kötüyü ayırt etmede daha iyi olduğuna dair öğretiler aşılanıyor. Doğadan ayrı düşmüş medeniyeti, materyalizmi, kentleşmeyi kötülüklerin kaynağı olarak görüyor bu okul. Ve bu okulla beraber geçmişe duyulan özlem, yani sanayi devrimi öncesi özlemi ortaya çıkarıyor. Bu da İngiltere için İngiliz Orta Çağı'nı özlem olarak kendisini gösteriyor. 1764'de Horace Walpole tarafından yazılan Otranto Şatosu ilk gotik roman olarak biliniyor ve geçmişin izlerini taşıyor. Bu roman eski çağlara duyulan özlemi yansıtıyor. Buradan da gotik revival'ın öncüsünün İngiltere olduğunu söyleyebiliriz. Gotik diriliş döneminin başlamasında çok fazla sebep var aslında. Birincisi, 18. yüzyıla kadar dini yapılarda görülen gotik tarz seküler yapılara da sıçramaya başlıyor. Çünkü sanayi devrimini ilk gerçekleştiren ülke olduğu için hava atmaya çalışıyor İngiltere. Gotik tarzı kullanarak yüceliğinin altını çizmeye çalışıyor. Bu mimari bir hortlayış oluyor. Edebiyattaki yansıması ise da az önce bahsettiğim moderniteye ve aydınlanmaya karşı duyulan eski özlemin bir ifadesi. Gotik romanlarda mimari öne çıkıyor gibi gözükse de aslında konusu insan ve insan zihni. Evet, romanlarda şatolar, virane kareler, karanlık zindanlar, ürpertici ve ıssız yerleşim yerleri, terk edilmiş evler, fabrikalar, hastaneler, okullar ve dar odalar kullanılsa da gotik roman yalnızca bundan ibaret değil. Yani şu şekilde tanımlayamayız. İşte eser eğer gotik bir karede geçiyorsa o eser gotik edebiyat ürünüdür. İçinde mimari olarak gotik tarz benimsendiği için biz buna gotik roman diyoruz. Bu çok sığ bir tanım olur. En basitinden şatoların tercih edilmesindeki temel etken sırf gotik üslupla yapılmış olması değil. Eski feodalite döneminin, yani soyluların hüküm sürdüğü zamanların geri dönme ihtimali bir korku öğesi olarak kullanma durumu var. Gotik romanın iki öncüsü Horace Walpole ve Anne Radcliffe eserlerinin ön sözlerinde Edmund Burke'nin çalışmalarından bahsediyorlar. Bu çalışmanın adı yüce ve güzel kavramlarımızın kaynağı hakkında felsefi bir soruşturma. Edmund Burke bu çalışmasında insanların yalnızca güzelden, güzel duygulardan ve nesnelerden haz duymadıklarını, belirsiz veya korkunç olandan da haz alabileceklerini söyler. İnsanın gerçek bir tehlike veya acının dışındayken acı ve tehlike düşüncesinin ona haz verebileceğini ileri sürer. Yani tehlikenin imgesel korkusunun keyif verici bir his yaratmasından bahseder. Bu da zaten katarsizm oluyor. Bununla ilgili de bir video çekmiştim. Dilerseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Aslında bu olumsuz duygulardan haz alma durumunu ilk keşfedenler gotik yazarlar değil. Romantik sanatçılar da acı çekmekten zevk alan, mutlu olmayı bilemeyen, üzgün bir profil çiziyor. Onların eserlerinde de hüzünlü doğa tasvirleri var. Ay ışığı, gölgeler, dramatik bir sonbahar atmosferi betimlemeleri falan var mesela. Ortaçağ hayal gücünün alegorik çeşitliliği ve bu dünyaya ait olmadığı izlenimini bırakan, çoğu tekinsiz imgelerle örtülü dünyası, devrin atmosferi dolayısıyla derin bir karamsarlığa kapılmış romantikler için tam biçilmiş kaftan. Onların melankolik kişiliklerine çok hitap ediyor. Bu noktada gotik edebiyat, romantik edebiyattan hem tekinsiz hayal gücü ürünlerini hem de karamsarlığı miras alıyor. Yani gotik, romantik edebiyatın karanlık bir yorumlaması olarak halk edebiyatından aldığı doğaüstü unsurları ve modern edebiyatın getirdiği yeni anlatım tekniklerini birleştirdi diye özetleyebiliriz. Bunu az önce bahsettiğim korkudan haz alabilme durumunun keşfinden sonra, daha doğrusu korkunun pazarlanabilir bir özelliği olduğunun keşfinden sonra İngiltere'de 1760 ve 1850'li yıllar arasında gotik salgını başlıyor. Yaklaşık olarak 600 gotik eser yayımlanmış bu dönem. Düşünün, ipini koparan ürpertici hikayeler falan yazıyor bu dönemde. Gotik edebiyat tıpkı romantik edebiyat gibi bu dönemin bireysel ve toplumsal ruh haline, insanların korku ve endişelerine karşı duyarlılığın sonucu ortaya çıkıyor. Hem Fransız ihtilali, hem sanayileşme, hem de şehirleşme gibi olaylar baş döndürücü olaylar. Yani her yüzyılda böyle korkular, endişeler insanlığın ruh halini etkiliyor. Şimdi bile ileride yapay zekanın bizim hayatlarımıza el koyacağına dair endişeler yok mu? Bunun gibi işte. Sanattaki etkileri de bunu yansıtıyor. Sonuçları romantik edebiyat oluyor, gotik edebiyat oluyor. Döneme baktığımız zaman arkadaşlar, yani
Böyle bir şey olamaz. Ya baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor işte. Ayrıca bilgiye olan ihtirasın da en yoğun olduğu zamanlar. Sanayi devrimi, şehirleşme, peş peşe gelen icatlar, insanlık da gelecek konusunda yani endişeleniyor. Çok normal bir şey. Ne olacak, ne bitecek diye. Çünkü sonuçta bilinmeyen bir durum tüm bunlar. Bilinmeyen de haliyle insanı korkutur. O dönemde bu duruma yaklaşım bilinmeyeni ortaya çıkarmaya çalışmayın. Doğaya kafa tutulmaz tarzı söylemler içeriyor. Yani evet, teknolojik gelişmeler, bilim güzel ama fazla da ileri gidilmesin yoksa sonuçlarını bilemeyiz, başa çıkamayız gibi bir düşünce de var aslında insanlarda. Gotik romanlarda bu çok hakim. Yani mahremin bozulması, yasaklı bilgiye ulaşılması durumu işleniyor. Mesela Mary Shelley'nin ünlü romanı Frankenstein'da görüldüğü gibi gizli kalması gereken veya yalnızca Tanrı'ya atfedilen güçlerin ve bilgilerin peşindeki kahramanlar hayal kırıklığına uğruyor veya başına daha da bela alıyor. Kitapta işlenmek istenen ana fikir insanın aklına ve bilime çok da fazla güvenmemesi gerektiği. Bilim iyi bir şey olsa da bazı konularda çok fazla ileri gidilmemeli diyor. Ayrıca gotik toplumda saygın bir yer edinme kaygısıyla duyguların bastırıldığı bir dönemde ortaya çıkıyor. Dorian Gray'in portresinde içinde gizlediği sadist ve cinsel arzulara yenik düşen bir kişinin hikayesi anlatılıyor mesela. Gotik romandaki korku unsuru da bastırılmış olanın en sonunda açığa çıkması durumu ile ilgilenir. Heimlich, unheimlich yani Türkçe'ye tekin, tekinsiz olarak çevrilen bir kavram var. Heim, Almanca yuva anlamına geliyor. Aşina, mahrem ve gizli yapılan anlamına da geliyor. Bu durumda unheimlich, mahremin ortadan kalkması, sır olarak kalması gerektiği halde ortaya çıkmış şey demek oluyor. Korku da buradan kaynaklanıyor. Çünkü gotik romanlarda mahremin bozulması, yasak bilgiye ulaşılması gibi durumların peşinden gidiliyor. Mesela aşina olduğunu düşündüğümüz insanların iç yüzünü görmemiz de korkuya tanıklık eder. Matthew Gregory Lewis'in kaleme aldığı The Monk ruhunu şeytana satan saygıdeğer peder Ambrosio gibi. Gotik denilen sanatsal olgu videonun ilk başlarda bahsettiğim o barbar kabilelerden kiliselere, kiliselerden romantik döneme ve ardından İngiltere'deki gotik dirilişi bir yolculuk yaşıyor ve bastırılmış duyguların, korkuların ve insan doğasının karanlık yönlerinin bir ifadesine dönüşüyor gördüğünüz gibi. Birazdan anlatacağım şeyler konunun artık bir alt kültür oluşturmasına sebebiyet veren şey aslında edebiyat ve sinemada yakaladığı başarısı. Düşünün, gotik edebiyat dediğimiz zaman konuşulan isimlerden en önemlisi Edgar Allan Poe ki kendisi Amerikan gotik edebiyatının öncüsü ve eserlerinde hem ölüm, tekrardan dirilme ve hayalet gibi daha doğaüstü temalar var hem de kentleşmenin beraberinde getirdiği suç kavramı var. Yani kentin içine inen gotik olarak polisiye var. Bram Stoker'ın 1897'de kaleme aldığı Dracula var ve günümüzde izlediğimiz tüm vampir filmlerinin atası konumunda. Oscar Wilde ve Lord Byron da yine gotik edebiyat için günümüze de ilham veren sanatçılar. Aslında bu bahsettiğim isimlerin de kendi aralarında çok garip bağlantıları var. İşte Mary Shelley ve Lord Byron aynı ortamda bulunmuş, birbirini tanıyan kimseler mesela. Bram Stoker, Mary Shelley ve Lord Byron aynı malikane içinde fırtınadan dolayı mahsur kaldıkları ve en ünlü eserlerini kaleme aldıklarına dair anlatılar var. Onun dışında Poe'nun kişisel hayatı çok garip ve ölümü de çok şaibeli. Yani tekinsiz insanlar, gizemli kişilikler. Ama bu başka bir videonun konusu. Şimdi anlatırsam video çok fazla uzar. O yüzden şimdi devam ediyorum. Ben şimdi bu yolculuğun son durağı olarak gotik alt kültürden bahsetmek istiyorum. Gençler arasında nasıl bir yaşam tarzı olarak nüksettiğini anlatmak istiyorum. 1970'lere kadar goth dediğimiz şey grotesk, gizemli, ıssız anlamlarda kullanılmaya başlanıyor. Edebiyatında tabii etkisi var bunda. Goth dediğimiz alt kültürde 80'lerin başında punk'tan etkilenerek doğuyor. Aslında o dönemin genç kuşağı için gotik tarz tıpkı punk hareketini benimseyen genç kuşak gibi belli duyguların bir araya gelen kitleler aracılığıyla ifadesine dönüşüyor. Müzikte de temsilleri oluyor. Sisters of Mercy, Susie and the Banshees, Cure ve Bauhaus gibi gruplar en temel örnekler. Tıpkı rapçiler, rockçılar veya metalciler nasıl kendilerini en iyi temsil eden, kendilerine buldukları müzikleri dinliyor ve hayat tarzını benimsiyorsa, gotiklerde karanlık, dramatik, romantik, tekinsiz olanı benimsiyorlar ve bu temaya uygun her türlü kitap, film, dizi, moda akımını takip ediyorlar ve tüketiyorlar. Açıkçası bu kadar da mantıklı aslında. Biz de 13 yaşlarındayken emo olmadık mı? Emolar vardı. Hatırlıyor musunuz? 2009 falan olması lazım. Ya
Keşke fotoğrafım olsaydı koysaydım buraya. Benim saç kesimim emoydu. Herkes saçlarını öyle yapıyordu çünkü o dönemde. Gotik'in de en son sürümü gibi bir şey emolukta. Hatta bununla ilgili bir South Park bölümü var. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Altta link bırakacağım hatta. O bölümde imolar gotikler için bir utanç kaynağı. Hatta alt kültürümüzü rezil ettiniz. Size ergen emolar gibi bir tavır takınıyorlar bu gotikler. Çünkü gotik kültürün miras aldığı bilinç Orta Çağ, Victoria ve Edward dönemlerinin edebiyat klasiklerinden geliyor. Daha elit, daha soylu bir konumda yani. Bakın mesela vampirlere hepsi lord. Bu vampir temasını da bu videonun devamı niteliğinde anlatacağım. Onu da sakın kaçırmayın. Umarım keyifli bir video olmuştur arkadaşlar. Umarım siz de dinlerken ve izlerken en azından benim kadar keyif almışsınızdır. Ben bunları anlatırken size de çizdiğim vampir bir çift resme eşlik etti. İkinci bölümde bu resmi boyayacağız ve vampir kavramının nereden çıktığını ve günümüzde nasıl işlendiğini anlatacağız. Beklemede kalın. O zaman part 2'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.